Siz öğretmen misiniz? Evet. İngilizce öğretmenim. Yok. İletişim sosyoloğu. Bilmiyordum böyle bir öğretmenlik olduğunu. Siz şimdi kime oy vereceğinizi karar vermek için toplumun her kesimiyle iletişim içerisindesiniz. İletişim sosyologları bunu nasıl manipüle edileceği ve eğiten bilim dalı. Diyelim ki bir algı operasyonu yapılacak. Sizden destek alırlar mı? Alırlar, evet. Herkese sorsanız haberler bizi yönetiyor der. Ama gerçekte nasıl yönettiklerini bilmezler. İşte mesela Gülşen olayı. Gülşen olayı Türkiye'nin tabii ki çoğunluğunun konuşacağı, tartışacağı, bütün haberler bundan bahsederse ne dersiniz? Bu çok önemli bir şeymiş. Ama o sırada meclisin tatilden çıkması, meclisin yeni torba yasa çalışması, seçim kampanyaları için bilmem ne kadar bütçesinin meclisten onaylandığı ile ilgili hiçbir haber bülteni haber yapmazsa, bundan haberdar olmazsanız sadece Gülşen'i düşünürsünüz. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Üniversitesine gideceğiz. Benzincinin oradan hemen sağa döneceğiz. Sanayinin içinden gideceğiz değil mi? Evet, sanayinin içinden. Sanayi mi yandı bugün ya? Haberlerde verdiler ama. Yok yani haber falan dinlemiyorum çok. Çok hayata uzak bir adam. Sıkıldım haber dinlemekten. Eskiden çok dinlerdim radyo. Haber kanallarına çok hakimdir. Hatta hala hakimim de. Çok çabuk etkileniyorum yani. Birisinin bir ölümü, insanların çığlığını duyunca ya da bir çocuğun bir şey istediğinde falan üzülüyorum, o yüzden haber dinlemiyorum. O zaman. Evde mesela duygusal film ben varken izlemezler. Çünkü çok rahatsız oluyorum. Gerçekten bayağı etkiliyorum. Siz öğretmen misiniz? Evet. İngilizce öğretmenim. Yok. Üniversitede öğretim üyesi. Öyle mi? Öğretmen bir tipim mi var? Evet. Branşı düşünmeye çalışıyorum şu an. Tahmin edeyim birkaç branş. Buyurun. Yani belki biraz zorlanır ama edebiyat çok zor. Yani belki edebiyat bir ihtimal. Efendim? Edebiyat bir ihtimal ama değildir yani. Değil. Yani muhtemelen bilmediğim bir alanınız vardır. İletişim sosyoloğu. İletişim? Sosyoloğu. Evet. Bilmiyordum böyle bir öğretmenlik olduğunu. Ne yapıyor? Yani biraz açabilir misiniz? Merak ettim şu an. Siz şimdi kime oy vereceğinizi karar vermek için toplumun her kesimiyle iletişim içerisindesiniz. İletişim sosyologları bunu nasıl manipüle edileceği ve sizin gerçekte kime oy vereceğinizi tüm böyle bilinç dışınızdaki kodlarla nasıl davranacağınızı eğiten bilim dalı. Yani işte partileri yöneten, televizyonları yöneten, dizileri yöneten, bazı dizi konuları böyle dönem dönem trend olur ya da ne bileyim işte insanların oy verme şekilleri belirlenir gibi gibi. Bunları iletişim sosyologları planlar, öğretir, gösterir gibi. Yani biraz kabaca bir şey söyleyeyim mi? Estağfurullah, buyurun. Diyelim ki bir algı operasyonu yapılacak. Sizden destek alırlar mı? Alırlar, evet. Siyasal iletişim diyoruz biz ona. Ya ben de bunu gerçekten hep yıllardır merak ediyorum. Böyle bir olay olduğunu farkındadır yani herkes herhalde. Tabii ki. Herkese sorsanız haberler bizi yönetiyor der. Ama gerçekte nasıl yönettiklerini bilmezler. Nasıl peki? Mesela en Yani son yaptığınız projeden biraz bahseder misiniz? Gündem belirleme mesela en temel yaklaşımı odur. Gündem belirleme. Siz böyle sürekli bir şeylerden konuşursunuz. Radyoda duyarsınız, işte televizyonda görürsünüz, gazetede, sosyal medyada çoklu böyle bizim veri akışı dediğimiz bir sistem var. Sürekli bir şeylerden konuşulur. Sizin neyi düşüneceğiniz ve neyi düşünmeyeceğinizle ilgili kodlar yayınlanır. İşte mesela Gülşen olayı. Gülşen olayı Türkiye'nin tabii ki çoğunluğunun konuşacağı, tartışacağı, bütün haberler bundan bahsederse ne dersiniz? Bu çok önemli bir şeymiş. Ama o sırada meclisin tatilden çıkması, meclisin yeni torba yasa çalışması, seçim kampanyaları için bilmem ne kadar bütçesinin meclisten onaylandığı ile ilgili hiçbir haber bülteni haber yapmazsa, bundan haberdar olmazsanız sadece Gülşen'i düşünürsünüz. Yani sağ Bunları gösteriyor, sol... Aynen. Bunları iletişim sosyologları düşünür, planlar. Toplumun gündemini belirler, toplumu manipüle eder, toplumu yönlendirir. Yani aslında şeyden örnek vereyim. En bilinen örneği Göbens'in diye bir adam var. Hitler'in propaganda bakanı. 2. Dünya Savaşı'na girerken yöneten bakan olarak bilinir. Kendisi iletişim sosyoloğudur. Şöyle olabilir mi bir diğer ismi? Adamın mesela diyelim ki elinde bir medya var, çok zengin. Ama kendisi nasıl kullanabileceğini bilmiyor. Sizden destek alıyor işte. Tabii ki. Benim uzmanlığım sinema ve sinema tarihi. Ben haber çalışmıyorum. Sinema filmlerinin toplumun dönemler içerisindeki nasıl kültürel kodlarının değişeceği, değiştirileceği ve birkaç yıllık periyot içerisinde nasıl davranışsal değişikliklere uğratılabileceği ile ilgili çalışıyorum. Sinemada mesela ne yapıyorsunuz ki? Şöyle söyleyeyim. Yani mesela Top Gun örneği. Top Gun, Tom Cruise'un bir
filmi, belki biliyorsunuzdur. Yakın zamanda da ikinci filmi oldu. Top Gun. 1980'lerin başında Amerika'da askerlik seviyesi çok düşüyor. Kimse askere gitmek istemiyor. Gönüllü askerlikte, paralı askerlikte yok. Top Gun filmiyle beraber askerlere böyle bir vatan aidiyeti ve hani bir karizma, bir işte özgüven aşılanaraktan bir haftalık süreç içerisinde 1 milyon insanın gönüllü askerlik, ücretli askerlik de değil, gönüllü askerlik talep etmeleriyle sonuçlanan en basit örneklerimizden biri. Ben de bununla alakalı şeyler var ya, Michelangelo, biliyor musun? Tabii ki onlar popüler kültür ürünlerinin üretilmesi için en önemli silahlardan biri. O zamanlarda pizza çok tutmuyor. Sonra kapatıyorlar bütün şubeleri. Evet. O çizgi film çıkıyor piyasaya. Ondan sonra adamlar bir daha açıyor şubeyi. Aynen öyle. Bunlar işte iletişim sosyologlarının kendi Ama şeylerine bu, göre yapıyor. Şöyle biraz vereyim biraz. kötü bir şey ya. Değil Tabii mi? kötü bir şey. Bunun bir ana akım dediğimiz yönü var, bir eleştirel yönü var. Ben eleştirel yönü çalışıyorum. Ana akım yönetmek için çalışır. Eleştireller de bunu ana akımın nasıl yaptığını anlatıp insanlara biraz uyanın der. Sizden bir şey rica edeceğim. Eğer eleştirel olduğunuz için, yani normalde bunun için izin istemezdim sizden ama. Estağfurullah. Ben YouTube'da içerik üretiyorum ama izinsiz içerik üretmiyorum. İşte arabama almış olduğum yolcularla böyle güzel sohbetler olsun. Onlardan izin istiyorum. Bunlar benim kameralarım. Eğer izin verirseler yayınlıyorum. Böyle bir şey için müsaadeniz olur mu? Hani eleştirel ya. Çektiniz mi? O sürekli güvenlik kamerası olarak görüyorum onu. Yayınlayabilirsiniz. Sorun değil. Ben özel bir üniversitede ana bilim dalı başkanıyım zaten. Her gün bunları anlatıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Kendinize iyi ederim. bakın. Sağ Çok olun. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yani ben 13. yıla gireceğim bu meslekte. Bugün gerçekten çok güzel bir şey öğrendim. Aslında bildiğim bir konuydu ama bu konuyu direkt ilk ağızdan aldığım için şu an çok mutluyum. Yani bu durum gerçekten çok hoşuma gitti. Ve hanımefendi de eleştirel tarafından bakıyormuş. Bence kötü bir şey abi. Toplumları kullanıyorlar. Keşke daha uzun bir yolculuk yapma şansımız olsaydı ve daha uzun sohbetleri, daha uzun sorular sorsaydı. Bir yandan da çok nazik bir insan ve biraz da ciddi bir insandı. Konuşurken aslında biraz çekindim de. Evet, bugün de bir şey öğrendim. Umuyorum sizlere de bu vesileyle bir şeyler aktarmışımdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer kanalımda vakit geçirdikten sonra abone olmak isterseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Videoyu beğenip Facebook'tan izliyorsanız paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.